Medvedev'den, yani Rusya'nın değişmez isimlerinden, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, şimdi de üst düzey savunma bürokrasisinin başındaki isim olarak yaptığı açıklamalar var. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev'in. Öncelikle birkaç noktaya buradan bakalım, devamında da genişletelim haberle konuyu. Medvedev, NATO'ya katılan her ülkenin otomatik olarak Rus silahlı kuvvetlerinin hedefi haline geldiğini, bu hedefleme için de nükleer silah kullanımının da dahil olabileceğini söyledi. Medvedev'in tonu çok yüksek, hemen hemen her konuyla ilişkili olarak en sert ne söylenebilecekse onu söylüyor son zamanlarda. Finlandiya ve İsveç'in tarafsız konumlarının onlara jeopolitik açıdan bazı avantajlar sağladığını söylüyor. Medvedev, bu ülkelerin artık Rusya'ya düşman bir blokun parçası olduklarını ve bu nedenle askeri hedef haline geldiklerini ifade etti. Yani eğer üye olmasalardı NATO'ya bizim için bir sıkıntı değildi, en azından radarımızda değillerdi ama artık öyleler diyor. Medvedev, Rusya'nın askeri doktrin çerçevesinde bu ülkelere karşı önleyici tedbirler alınabileceğini, yani NATO üyeliğinin sadece savunma değil, aynı zamanda risk getirdiğini de iddia ediyor. Yaptığı açıklamada NATO'ya katılan ülkelerin güvenlik kazanına dair yaygın inancı da sorguluyor bir yandan. Medvedev, bu ülkelerin aslında daha büyük bir tehdit altına girdiklerini ve yaşam koşullarında bir iyileşme olmadığını da savunmuyor konuşmasında. Medvedev, NATO'ya katılım sürecini siyasi oyunlar olarak nitelendirdi yaptığı konuşmada ve halkın büyük bir kısmının bu durumun sonuçlarını tam olarak kavrayamadığını da dile getirmiş durumda. Yani diyor ki NATO'ya katılmak isteyen başkaları da varsa zaten bize karşı kurulmuş bu paktın bir anlamda bizim açımızdan ortağı olduğu andan itibaren radarımıza da girerler. Biz nükleer güç dahil her şeyi ilgili ülkelere uygulayabiliriz. Çok yüksek ton, dediğim gibi, biraz daha genişletelim haberle. Они автоматически стали целью. Tarafsız ülkeler jeopolitik konumları itibarıyla bazı avantajlara sahiplerdi. Ama artık bize düşman bir bloğa katıldılar. Böylece silahlı kuvvetlerimiz için otomatik olarak hedef haline geldiler. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, İsveç ve Finlandiya'yı tehdit etti. Rusya-Ukrayna arasında ateşkes ihtimali gündemdeyken eski Rus Devlet Başkanı Medvedev eğitim konferansına katıldı. Tehditvari ifadelerle NATO'yu hedef aldı. Özellikle ittifakın en yeni üyeleri İsveç ve Finlandiya'nın Rusya'nın hedefi olduğunu söylerken nükleer saldırının da masada olduğunu ifade etti. Они автоматически стали целью. Tarafsız ülkeler jeopolitik konumları itibarıyla bazı avantajlara sahiplerdi. Ama artık bize düşman bir bloğa katıldılar. Böylece silahlı kuvvetlerimiz için otomatik olarak hedef haline geldiler. Böylece silahlı kuvvetlerimiz için olası misilleme saldırıları, hatta nükleer saldırılar için otomatik olarak hedef haline geldiler. Они бережно выучили методички своих предшественников. Bir yandan tehditlerini sürdüren Rusya, diğer yandan da saldırılarına ara vermiyor. Rus İHA'ları Ukrayna'nın Dnipropetrovsk kentini hedef aldı. Bir çocuk hayatını kaybetti. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne göre Rusya gece boyu Ukrayna'ya 100 İHA ile saldırdı. Bunun 37'si düşürüldü. Rus birlikleri karadan da ilerliyor. Savunma Bakanlığı Harkov bölgesinde bir yerleşim yerinin daha Rus kontrolüne geçtiğini duyurdu.